Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Erik zamanı, kırmızı erikten bol bol kış hazırlıkları yaptım. Bu videoda tamamını göreceksiniz. Birlikte yapalım. Bugün Angelika eriği ile yapıyorum. Erikleri tenceremize yıkayalım ve koyalım. Üzerine bir su bardağı su ekleyin. Fazla su eklemeyin. Erikler kendi suyunu bırakacak ve tencereniz dolacaktır. Taşma yapmasın. Kaynayan erikleri, köpüklerini süzgeç yardımıyla alalım. 10 dakika kaynatalım burada. Suyunu konsantre meyve suyu, erik ekşisi yapımında kullanacağımız için iyi kaynatıyoruz. Eriklerim bir tenceresini süzdüm. Yan tarafta gördüğünüz gibi suyunu, ikinci tenceremizde kaynıyor. Delikli bir süzgeçten erikleri süzelim. Tel süzgeç olabilir, kevgir, ilistir. Evinizde delikli olan bütün malzemelerden süzebilirsiniz. Doğal, sağlıklı, konsantre erik suyumuz kaynadıktan sonra önceden yıkanmış ve temiz şişelere dolduracağız. Yeni kapak ile kapatarak, steril ederek kış için saklayacağım. Bir kısmını da erik ekşisi yapımında kullanacağım. Köpüklerini alalım. Ne kadar da alsanız eriğin köpüğü bitmiyor. Kaynadıkça köpük çıkıyor. Erik suyu konsantresini şekerleyerek yapabilirsiniz. Ben şekersiz koyuyorum. Kullanacağım zaman şeker ilave ederek tatlandırarak tüketiyoruz. Şekersiz yaptığım için kavanozlarda ekşime yapmaması için her kavanoza bir veya iki kesme şeker veya bir tatlı kaşığı toz şeker ekleyin. Ekşisini alsın, asitini alsın. Kavanozlarımız atma yapmasın. Konserve yaptığınız her şeyin içine mutlaka şeker atın. Asitlenmesini önlüyor. Konserveniz daha uzun süre saklanır. Üzerindeki köpükleri tekrar alalım. Hava kabarcıklarını. Kapaklarını kapatarak kaldırabilirsiniz. Bir kısmını da erik ekşisi yapımında kullanacağım. Köpüklerini, hava kabarcıklarını mutlaka alın. Erik suyu konsantremiz hazır. Konsantre erik suyu konservemiz hazır. Tüketeceğiniz zaman açın, sulandırarak şekerleyin ve afiyetle tüketin. Bağırsak dostu, sağlıklı meyve suyumuz. Fazla suyunu almış olduğumuz erikleri yine tel süzgeçten veya kevgirden süzelim. Elinizle ovarak çıkartabilirsiniz. Blender'dan, eziciden yavaşça ezerek, dikkatli olun, çekirdekleri var. Bıçağı kırılmasın ezicinin. Süzerek çıkartabilirsiniz. Bugün böyle ezerek çıkartıyorum. 2 tencere dolusu marmelatım oldu. Rengi de harika oldu gördüğünüz gibi. Marmelatlarımızı kaynatmaya başlayalım.
Süzerken soğuduğu için tekrar ocağa koyduk ve kaynatıyoruz. Kaynarken yine köpükleri oluşacak üzerinde. Köpüklerini alın. Daha kolay kaynaması için bir kısmını aldım, taşma yapmasın diye. İçine bir çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı köpürmesini önleyecek, köpüğü kesilecektir. Yine bu köpüklerini alalım. Asitli olduğu için sürekli köpürüyor. Bir çay kaşığı limon tuzu ekleyelim. Limon tuzu hem kıvam veriyor hem de daha uzun süre koruyor marmelatımızı. Damak tadınıza göre şeker ilavesi yapın. 1-1,5 kilogram kadar şeker ekledim. Tepsilere dökerek güneşte koyulaşmasını bekleyebilirsiniz. Bu yöntem özellikle köylerde ve çok yapıldığı zaman uygulanıyor. Daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü oluyor. Güneşte 2-3 gün bekletebilirsiniz ya da ocakta kaynatarak 1 saate yakın kaynatın. Marmelatınız hazır olacaktır. Ben bunları güneşte beklettim. Şimdi kavanoza koyuyorum. Marmelatımız hazır. Kapaklarını sıkıca kapatarak afiyetle tüketebilirsiniz. Tekrar kaynatarak sıcak sıcak kapatabilirsiniz. Mutlaka yeni kapak kullanın. Pestil yapımına geçelim. Bir kısmını kaynarken hemen tepsilere döküyorum. Tepsileri mutlaka iyice ıslatın. Islak tepsiye dökün. Yağlı kağıt üzerine veya temiz bezlerin üzerine de dökebilirsiniz. Nişasta ve un kullanmadım. Daha yumuşak bir pestil olması için 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, su ile açarak pestilinize ekleyerek yapabilirsiniz. Üzerine ceviz, fındık, fıstık, haşhaş, susam dökebilirsiniz. Ben sade yapıyorum. Evinizde bulunan bütün düz tepsi ve kaplara koyabilirsiniz. 2-3 gün içinde hemen kuruyor. Tek tarafının kuruması yeterli. Balkonunuza sererek koyarak kurutabilirsiniz. Ben de balkonda kuruttum. Kuruduktan sonra tepsinin bakın bir kısmını sardım. Bunu borcama dökmüştüm. Tam kurumamış. Göstereyim size. Diğer tepsilerde daha çabuk kurumuş. Saracağınız şekle göre kesin. Bakın bu kalkmıyor. Tam kurumamış altı. Altının kuruması önemli. Kuruyan tepsilerimizi keselim. İlk önce kenarlarını düz bir şekilde kesin. Pestiliniz düzgün çıksın. Muska şeklinde saracaksanız ince ince kesin. Ben daha kalın kesiyorum. Daha sonra küçük küçük dilimlere kesiyorum. Bakın hemen kalkacaktır. Nişastasız pestilimiz hazır. Şekeri de kıvamı da çok güzel oldu. Şekeri mutlaka damak tadınıza göre kullanın. Burada torunum bana yardım ediyor. Pestil sarmak onun da hoşuna gitti. Minicik elleriyle bana yardım ediyor kızım.
Daha sonra bunları küçülterek tüketeceğiz. Pestilinizi yaptıktan sonra buzdolabında muhafaza edin veya derin dondurucuda da koyabilirsiniz. Yağlı kağıt koymadan çok güzel pestilimiz oldu. Sadece tepsileri iyice ıslatarak dökmeniz gerekiyor. Pestilimizi de yaptık. Daha sonra küçük küçük dilimledik. Şimdi erik ekşisi yapımına geçelim. Kavanoza koymuş olduğum 2 şişe erik konsantresini, eriği kaynattığımız zaman ilk çıkan suyu bu. İçine 1 yemek kaşığı veya 2 yemek kaşığı tuz atın. Ben balkona koyacağım. Balkonda güneşte bekleterek koyulaşmasını bekleyeceğim. Vaktiniz yoksa veya güneş alan bir yeriniz yoksa ocakta yaklaşık yarım saat kadar kaynatarak erik ekşisi yapabilirsiniz. Ben 2 gün güneşte beklettim ve çok güzel oldu. Ağzı kapaklı şişelere, kavanozlara koyarak saklayın. Kullanacağım kısmını nar ekşisi şişesine koydum. Üzerine de yazdım erik ekşisi diye. Bittikçe kavanozdan üzerine ilave edeceğim. Erik marmelatı, erik suyu konsantresi, erik pestili, erik ekşisi. Hepsini tek bir videoda birlikte yaptık. Tariflerimi denerseniz yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Afiyet olsun.